Tarihin kaydettiği en büyük irade çarpışmalarından birinin öyküsü bu. 1071 yılı, Ağustos ayının o yakıcı sıcağında Malazgirt Ovası sessizliğini koruyordu. Ancak bu sessizlik, iki medeniyetin kaderini belirleyecek dehşetli fırtınanın hemen öncesiydi. Bir yanda, doğunun kalbine saplanmış bir hançer gibi duran, yüz binlerce ücretli askerden oluşan, kibir ve hırsla yanıp tutuşan Bizans'ın devasa ordusu. Diğer yanda ise, kalplerinde imandan başka zırh taşımayan, sayılarının azlığına rağmen ruhlarının büyüklüğünden emin, sadece 40.000 asker ve Allah'a teslim olmuş bir lider. Sultan Muhammed Alparslan Han. Bizans'ın güvendiği ne varsa o gün yerle bir oldu. Çünkü o gün, Anadolu'nun ruhu yeniden şekillendi. İşte bu toprakların tapusunu ebediyete çivileyen o destansı ağanın, Ebu'l-Feth unvanlı o büyük Hakan'ın hikayesi. Büyük Selçuklu Devleti'nin tahtına oturan Sultan Muhammed Alparslan Han, sadece atalarından kalan toprakları değil, aynı zamanda Oğuzların ve bütün Türkmenlerin yurt kurma idealini miras almıştı. O, sıradan bir han değil, gaza ruhunu en saf haliyle temsil eden, ilmi ve kılıcı birleştiren bir liderdi. Henüz Malazgirt'e gelmeden, 1064 yılında Kafkasya'daki meşhur Bizans kalesi Ani'yi fethederek büyük bir nam salmış, bu zafer üzerine Bağdat'taki Abbasi halifesi tarafından resmen Ebu'l-Feth, Fetihlerin babası unvanıyla tatif edilmişti. Bu ünvan, onun sadece Selçuklu sultanı değil, bütün İslam ümmetinin sancağı olduğunu gösteriyordu. O, Anadolu'ya gelirken arkasında manevi bir ordu taşıyordu. 1071 yılı geldiğinde Bizans İmparatoru 4. Roman Diyojen, bu Türk akınlarına artık kesin bir son vermek için imparatorluk tarihinin en büyük askeri seferini düzenledi. Ordusunun büyüklüğü bazı rivayetlere göre 200 bine yakındı ve bu kalabalık dünyanın dört bir yanından toplanmış, paralı ve disiplinsiz bir asker yığınıydı. İmparatorun gururu o kadar yüksekti ki, beraberinde getirdiği lüks malzemeler ve ziyafet eşyaları sanki İsfahan'da zafer şöleni verecekmiş gibiydi. O sadece Türkleri yenmek değil, Selçuklu Devleti'ni haritadan silmek istiyordu. Bu kibir, ordunun en büyük zafiyetiydi. Sultan Muhammed Alparslan Han, bu tehdidi duyduğunda Mısır'daki Fatimiler üzerine yaptığı seferi derhal durdurdu ve ordusunu hızla kuzeye, Bizans'ın üzerine çevirdi. Ordusunun sayısının Bizans'ın 1/4 kadar, yani sadece 40-50 bin civarında olduğunu biliyordu. Ancak Sultan Han, elindeki askerlerin inançlarının ve hareket kabiliyetlerinin Bizans'ın hantal ordusundan kat kat üstün olduğundan emindi. Yine de son bir asalet gösterisi olarak imparatora elçiler göndererek onurlu bir barış teklif etti. Roman Diyojen'in küstah cevabı ise, "Antlaşma Selçuklu'nun başkentinde imzalanır," oldu. Bu savaşın kaçınılmaz olduğunu kesinleştiren son noktaydı. Savaşın tarihi bilerek 26 Ağustos 1071 Cuma günü olarak belirlendi. Bu sadece bir gün değil, bütün İslam coğrafyasındaki camilerde duaların en gür çıktığı bir andı. Malazgirt Ovası'na konuşlanan Türk ordusunda savaş öncesinde büyük bir manevi uyanış yaşanıyordu. Bizans ordusunda ücret karşılığı savaşan Türk asıllı peçenekler ve uzlar, kendi öz kardeşlerinin kurduğu çadırlardan gelen ezgileri ve Allah'a olan teslimiyeti görünce vicdanlarının sesini dinlediler ve büyük bir kısmı saf değiştirerek Selçuklu saflarına katıldı ya da savaş alanından tamamen çekildi. Bu durum, Bizans'ın askeri gücünü daha ilk andan itibaren parçaladı. Öğle namazı vakti geldiğinde Sultan Muhammed Alparslan Han, hayatının en kritik hutbesini verdi. Atından indi, sıradan bir asker gibi 2 rekat namaz kıldı. Ardından beyaz bir elbise giyerek ordusunun karşısına çıktı. Gözleri doluydu ama sesi çelik gibiydi. "Benim şehitliğimden sonra tahta oğlum Melikşah geçsin. Benim için şehitlik en büyük rütbedir. Ey Müslümanlar! Ya gazi olur gayemize ulaşırız ya da şehit olur cennete gideriz. Allah'a yemin ederim ki ben bu topraklarda savaşmaktan çekinmeyeceğim." Bu sözlerin ardından atının kuyruğunu bizzat kendi elleriyle bağlayarak geri dönüş niyetinin olmadığını gösterdi. Daha sonra yere kapandı, alnını toprağa sürdü ve bütün ruhuyla Allah'a yalvardı.
Bu teslimiyet 40 bin askerin imanını 100 binlerin gücüne dönüştürdü. Savaş başladığında sultanın dahiyane Turan taktiği yani Hilal taktiği devreye girdi. Hafif zırhlı, bozkırın rüzgarı gibi hızlı Türk süvarileri Bizans'ın ağır zırhlı ve hantal piyade ve süvari birliklerine karşı amansız bir ok yağmuru başlattı. Türkler Bizans merkezine yaklaşıyor, hızlı vuruşlar yapıyor ve sonra sahte bir geri çekilmeyle hızla geri kaçıyordu. Gururlu Roman Diyojen bu taktiğe kanarak ordusunun merkezini düzensiz olarak ileri itti. O Türklerin kaçtığını sanıyordu, oysa tuzağın içine doğru ilerliyordu. Güneş batmaya yüz tuttuğunda imparator yorulan ordusunu geri çağırmak istedi. Ancak tam bu sırada Bizans'ın sağ kanat komutanı Andronikos Dukas'ın birliklerini geri çekerek ihanet etmesi ya da destek vermekten kaçınması ordunun disiplinini tamamen çökertti. Tam bu kritik anda Sultan Muhammed Alparslan Han'ın kanat birlikleri ve pusudaki yedek kuvvetler hızla geri dönerek Bizans ordusunu üç taraftan tamamen kuşattı. Hilal kapandı. Bizans askerleri dört bir yandan gelen kılıç ve ok darbeleriyle paniğe kapıldı. Kaos, kalabalık Bizans ordusunun en büyük düşmanıydı. Askerler kaçmaya çalışırken birbirlerini ezdiler. Malazgirt Ovası o akşam bir medeniyetin sonunun, diğerinin ise şanlı başlangıcının kanıyla yıkandı. Savaş, Allah'ın inayeti ve Türklerin üstün manevra kabiliyeti sayesinde kesin bir zaferle sonuçlandı. İmparator 4. Roman Diyojen, yaralı ve perişan halde Selçuklu askerleri tarafından esir alındı ve Sultan Muhammed Alparslan Han'ın huzuruna getirildi. Sultan, bu mahrur düşmanına karşı büyük bir asalet ve hilim gösterdi. Onu azarladı, barış şartlarını belirledi ve saygıyla serbest bıraktı. Bu davranış sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda Türklerin ve İslam ahlakının yüceliğini gösteren manevi bir zaferdi. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin sonucu Anadolu'nun kaderini 1000 yıl boyunca tayin etti. Bu zaferle birlikte Anadolu artık sadece bir akın alanı değil, Türklerin ebediyen kalacağı bir vatan haline geldi. Zaferin ardından yalnızca 10 yıl gibi kısa bir sürede Kutalmışoğlu Süleyman Şah, İznik merkezde Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurdu. Bu, Batı için Haçlı seferlerinin fitilini ateşleyen, Doğu içinse büyük bir cihan imparatorluğunun kurulmasına giden yolu açan Türk-İslam tarihinin en kutlu dönüm noktasıdır. Sultan Muhammed Alparslan Han, bu zaferle milletinin ebedi yurdunun tapusunu Allah'ın izniyle mühürlemiştir.